Merhaba kripto para severler, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Bitcoin'e, Ethereum'u ve ADA Coin'in kısa vadeli analizlerine bakacağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza yeni yüklenmekte olan eğitim serisinden sizlere bahsetmek istiyorum. Kanalımıza göstergeler ve basit teknik analiz olmak üzere 2 tane oynatma listesi oluşturduk ve burayı belli zaman aralıklarıyla beraber güncelliyoruz. Teknik analiz konusunda yeniyseniz size faydalı olacağını düşündüğüm içerikler üretiyorum. O videolarımda göz atarsanız beni mutlu edersiniz. Şimdi hemen analiz videomuza geçiş yapalım. Bu arada bahsettiğim videoların hepsi videonun açıklama linkinde mevcut. Oradan ulaşabilirsiniz. Bitcoin ile videomuza başlıyoruz. Bitcoin'in 4 saatlik grafiği karşımızda. Yaklaşık olarak son 9-10 mumu iki seviye arasında sıkışmış. Bu seviyeler 53.670 dolar seviyesiyle 54.487 dolar seviyesi arasında bir sıkışma yaşadığını görüyoruz fiyatımızın. Fiyatımız burayı kırıp yukarı doğru hareketlenirse karşımıza çıkacak olan ilk seviye ekranda görmüş olduğunuz yeşil kutudur. Orası da bize 55.000 dolar seviyelerini göstermekte. Kısa vadede bir de düşen trendlerimiz var. Birincisini zaten ekranda görüyorsunuz. Diğer düşen trendimiz biraz daha üst seviyede. Bu trendler tabi zamanla birbiriyle çarpışmaya başlayacak. Fakat çarpışmadan önce eğer fiyatımız ilk düşen trendi kırarsa oradan bir işlem denenebilir. Kısa vadede bir long işlemi denenebilir. Tabi uygun risk olanlara ayarlanarak. Kısa vadede yukarı yönlü olarak 3 seviyeden bahsettik. Birinci seviyemiz 54.487 dolar seviyesi. Burası bizim için bir direnç bölgesi. Üstüne çıktık, geri altına geldik. İkinci olarak yeşil kutudan bahsettik. Burası 55.000 dolarları bizlere göstermekte. Üçüncü olarak da düşen trendimiz mevcuttu. Düşen trende kendi grafiğinizi aktarıp kırılma anını takip edebilirsiniz. Bir de aşağı yönlü bakalım. Aşağı yönlü baktığımızda ise en sağlam desteğimizin 4 saatlik grafikte 53.670 dolar seviyesi olduğunu görmekteyiz ki buraya 3-4 kere iğne atmış son 2-3 gün içinde. Buranın altına 4 saatlik kapanışlar gelirse fiyatımızın muhtemel gitmesini beklediğim seviye 52.799 dolar seviyesi olacaktır. Burası aşağı yönlü ikinci desteğimiz Bitcoin'de. Bitcoin'de paylaşmak istediğim seviyeler buydu. Şimdi birkaç indikatörden Bitcoin'e bakmak istiyorum. Bollinger Bandı'na baktığımızda Bollinger Bandı'nın orta bandından dönmesini açıkçası ben bekliyorum. Orası 55.500 dolar seviyelerini göstermekte. Tabi siz daha canlı verilere uğraşabilirsiniz. Bu videoyu çektikten sonra elbet biraz zaman geçecektir YouTube'a yüklemem. Oradan aşağı yönlü bir tepki bekliyorum. Fakat üstünde 4 saatlik kapanış gelmesi az önce bahsetmiş olduğum yeşil kutuya, ardından ise düşen trendin kırılmasına yol açabilir. Bollinger Bandı'nın alt bandı da aşağı yönlü hareketlerde fiyatı tutacağını düşündüğüm seviyelerde. RSI'ye baktığımızda ise RSI'da 30'lu seviyelere kadar bir geri çekilme, ardından ufak bir hareketle 40'lı seviyelere kadar yükselme görmekteyiz. 30'lu seviyeye bir test yapıp tekrardan yukarı yönlü hareketlenmesini bekliyorum. Eğer beklentimi toparlamak gerekirse Bitcoin'in 52.000 dolar seviyesine uğrayıp oradan yükselişe geçeceğini bekliyorum ben kısacası. Şimdi Ethereum'a geçiş yaparım. Ethereum'da önce destek direnç seviyelerinden bahsedeceğim. Ardından ise 2 tane trendimiz var. Onlardan bahsedeceğim. Fiyatın geriye çekilmelerinde 3.936 dolar seviyesine kadar çekileceğini düşünüyorum ki iki kez geçmişti oraya. İğne attık kısa vadede. Yukarı yönlü yükselişlerin devamı için 4.335 dolar seviyesi üstünde 4 saatlik kapanış yapması gerektiğini düşünüyorum. Geçtiğimiz saat dilimleri içinde 3 kez üstüne iğne atıp kapanışı gerçekleştiremedi. Buranın üstünde 4 saatlik kapanış gerçekleşirse fiyatın yükselen tepe yaparaktan yukarı doğru ilerleyeceğini düşünüyorum. Tabi biraz daha üst seviyede 4.418 dolar seviyesinde direncimiz var. Fiyatımız oraya yaklaştıkça zaten Ethereum grafiğimizi güncelleyeceğimizden emin olabilirsiniz. Şimdi trendlerimize bakalım. Yükselen bir trendimiz vardı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan sert düşüşle beraber bu trend kırıldı ve kırıldığı andan itibaren trendi bir kez test ettik ve bu trendi test ede fiyatın yukarı yönlü ilerleyeceğini düşünüyorum. Yükselen trendi ekranda görüyorsunuzdur. O trendi altından takip ederek yukarı doğru ilerleyeceğini ben düşünüyorum açıkçası. Bir de düşen bir trendimiz var. Ayın 11'inden itibaren gelen düşen trendimiz var. Kasım 11'den beri. Bu yükselen trendi altından takip ederken düşen trendi kıraraktan da fiyatlanmada hızlanacağını düşünüyorum. İlk önce 4.400 dolar seviyesi, ardından 4.600 ve 4.700 dolar seviyesinin kırılmasıyla beraber Ethereum'un 10.000 dolarlık yolculuğunun başlayacağını düşünüyorum. Ethereum'un Bollinger Bandı'na baktığımızda ise orta band bize 4.200 dolar seviyesini göstermekte. Buradan bir tepki yemesi normaldir çünkü Bollinger Bandı'nın orta bandını kırdıktan sonra
orta bandını hiç retest ettiğini görmedik. O yüzden 4200 dolar seviyesinden aşağı yönlü bir fiyatlanma kısa vadede oluşabilecek ihtimaller arasındadır. Değerlendirmek isteyenler bunu uygun stop seviyesiyle değerlendirebilir. ADA Coin'e baktığımızda ise mavi düşüş trendi içinde, düşüş kanalı içinde ilerlediğini gözlemlemekteyiz. Ki bu düşüş kanalının alt kısmında zikzaklar çizerek aşağı doğru ilerlemekte. Şimdi fiyatımıza baktığımızda 1.46 dolar seviyesinde ben tutulmasını ve buradan yukarı doğru hareketlenmesini bekliyorum ki bir önceki ADA analizimde de 1.50 seviyelerinden alım yaptığından bahsetmiştim. ADA Coin uzun vadeli tuttuğum ilk olarak 5 dolar, ardından 10 ve 20 dolar hedeflerini beklediğim bir coin. Uzun vadede tabii ki. Biraz daha kısa vadeye yönelik yorum yaptığımız için hemen 4 saatteki destek ve dirençlerimizden devam edelim. 1.46 dolar seviyesini tutunup 1.62 dolar seviyesini hedefleyeceğini düşünüyorum. Aynı zamanda kanalın üst kısmını bizlere gösteriyor bu seviye. Bu kanalın yukarı doğru kırılmayla beraber 1.76 dolar, ardından ise 1.92 dolar seviyesini kademe kademe bekliyorum. Hani bu seviyeden üstüne 4 saatlik kapanış gerçekleştikten sonra bir üstteki seviyeyi deneyebilirsiniz. Yine uygun stop marjınıza ayarlayarak da. Bu videomda kısa vadeli olarak bu 3 coin'i incelemek istedim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar dilerim. Hoşça kalın.